Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tasarımı bana ait olan şöyle güzel bir salkım toka yapacağız. Kar tanesi salkım toka. Daha önceden bunu tasarladığımda normal şu şekilde çıt çıtlı tokaya bir tane örmüştüm. Şimdi salkım toka olarak biraz daha geliştirdim modelimi. Hazırsak gerekli malzemelerimizi sayalım ve hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet, bu şekilde bir toka örmüştüm. 6 santimlik bir metal tokaya ihtiyacımız olacak. Beyaz renkte pamuklu bir ipim var. Siz dilediğiniz marka, dilediğiniz dokuda ip kullanabilirsiniz. 6 numara bir tığ. Öncelikle metal tokamızın etrafını bu şekilde öreceğiz. Açılan yerin tersinden şöyle bir geçiş yaptım. Bir sık iğne. Bir tane daha sık iğne yaptım. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir. Ve bu şekilde metal kısmın tamamen kenarları kapanıncaya dek, yani başlangıç yerimize kadar sık iğne olarak örüp gelelim. Evet, başlangıç ilmeğimize kadar düz bir şekilde sık iğne ördük. Hemen bir ilmek kaydırma yapıyorum. Ve şu 4 zincirimizin içine 4 tane sık iğne örüyorum. Yine şuradaki ilmeğe bir ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3. Siz kenar desenini daha farklı da yapabilirsiniz. Birçok model var. Ben bu şekilde göstereceğim size. 3 zincir çektim. Hemen dibindeki ilmeğe değil, bir sonrakine ilmek kaydırma. 1, 2, 3. Bir atla bir ilmek kaydırma. 3 zincir, bir ilmek atla, bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde tüm kenarını örüp gelelim. Evet, bu şekilde ördük. İpimizi keselim. Şimdi hemen kar tanemizi örmeye geçelim. Dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bunun için 0 numara tığ kullanıyorum. Bir tane sıkılama zincir, onu saymayalım. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 6, 7, 8. Hemen en baştaki zincirimizin içinden geçip bu şekilde ilmek kaydırma ile kapatmış oldum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane bu şekilde ipimizi uzattık. Puf deniliyor buna. Evet, bu şekilde 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şuradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. Üç kere aynı işlemi yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz.
ve halkamızın içinden geçip bir sık iğne ile sabitlemiş oluyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincir, tığma ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle içinden geçirip bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 zincir, bir sık iğne. Bir kere daha göstereceğim. 1 2 3 zincir, 1 2 3 4 ve 5. Üç zincir, bir sık iğne. Bu işlemi 3 kere tekrar ediyoruz. Evet. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane oluncaya dek örelim. Evet, şimdi istediğimiz renklerde 5 adet bu şekilde kar tanemizi ördükten sonra çıt çıt tokamızı da kaplamıştık. Şimdi şuradaki zincirini yapacağız. 2 renk. Farklı bir teknik. Hemen onu da göstereceğim sizlere. Kanalıma ilk kez geliyorsanız beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bizleri hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlara da mutlaka belirtin. Evet, şimdi tığımı alıyorum. 2 renk ipimi. Evet, bir tane sıkılama zinciri çektim. Beyaz ipimi elime sardım. Lila olan rengi de şöyle tığımın üzerine atıyorum. Lilayı bu şekilde tığın üzerine atıp beyazla çekiyorum. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir teknik. Bu şekilde 2 renkli zincir elde etmiş oluyoruz. Hem de kıvrılma yapmıyor. Şöyle arkadan görüntüsü. Yandan lilayı tığımızın üzerine atıyoruz. Beyazla çekiyoruz. Siz dilerseniz farklı bir şekilde de zincir kullanabilirsiniz. Ben bu modelimde bunu tercih ettim. Evet, bunu da tamamen bu şekilde örüp gelelim. Evet, bu şekilde zincirimizi istediğiniz uzunluğa dek örebilirsiniz. Ben bunu da 40 santime kadar öreceğim. Evet, şimdi tüm parçaları birleştirmek için silikona ihtiyacımız olacak. Şöyle tokanın orta kısmından zincirimizi tutturuyoruz.
Şu şekilde ayarladım. Şimdi şu yanlardan açılmaması için buralara da silikon sıkacağım. Şimdi şöyle uç kısmını ayarlayacağız. Şimdi ise orta kısmını ayarlayacağız. Şöyle beyaz olan kar tanemi silikonu sıkıyorum. Tam ortasını bulup tutturuyorum. Diğerlerini de şu şekilde tam ortalarından yapıştıralım. Evet, bu güzel tokamızı da hazırlamış olduk. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz. Ördüğünüz zaman Instagram hesabımızdan bizleri etiketleyip paylaşmayı unutmayın lütfen. Arka kısmı da bu şekilde. Evet, bir sonraki güzel çalışmada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.